Herkese bir videodan da merhabalar. Uzun zamandır ev konseptli video çekmiyorduk. Açıkçası ben de özlemişim. O yüzden bugün sizlerle bir sohbet videosu yapalım istedim açıkçası. Bildiğiniz üzere geçen yılın Nisan ayından itibaren kanalda gezi vlogları yayınlamaya başladım ve bugün internette o sıkça gördüğünüz yani sağda solda ülkeleri sıralayarak geçen sene gidip kanalda vloglarını paylaştığım ülkeleri kendi bakış açıma göre bir sıralamaya koymayı planlıyorum. Sizler de 2026 seyahat planlarınız için belki bu önerileri dikkate alırsınız. Ama sadece birinci ülke şu, ikinci ülke şu diye sıralayıp geçmeyeceğim. Bunu yaparken bu ülkeleri neye göre sıraladım? Bu ülkeler bende gezerken nasıl bir hissiyat bıraktırdı, ne hissettirdi? Bunlardan da kısa kısa size bahsetmek istiyorum. Yani biraz gezi özeti, biraz da bu ülkeden ne aldım muhabbeti gibi düşünebilirsiniz. Şimdi geçen sene gezdiğim ve bu kanalda vloglarını paylaştığım ülkelerden sırasıyla bahsetmem gerekirse Kosova, Makedonya, Dubai, Bosna Hersek, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Arnavutluk ve son olarak Hollanda, Amsterdam'a gittim. Videonun sonunda da sizlere 2026 için bunu kesin listenize yazın diyeceğim iki bonus ülke olacak. Biri tabi vizesiz gidilebilen bir ülke olacak. Diğeri ise biraz uğraştıran, vize gerektiren ancak gittiğinde kesinlikle değeceğine inandığım bir ülke olacak. O zaman hazırsanız hadi başlayalım. Listemize 8 numaradan yani üzülerek söylüyorum ki son sıradan giriş yapan ülke maalesef Kosova. Şimdi hemen Kosova kötü müydü diye hemen atlamayın. Asla öyle bir yer değil. Hatta tam tersine çok samimi, bizden hissettiren bir yer, insanı yormayan bir yer. Ama benim bu listedeki sıralamamdaki mantık aslında tamamen bende bıraktığı etki, tekrar gitme isteği veya vlog açısından bana ne kadar malzeme verdiğiyle alakalı. Kosova'da açıkçası güzel anlar yaşadım. İyi yerler, güzel yerler gördüm ama genel olarak bende bıraktığı duygu aslında şuydu. Sürprizi az, temposu düşük. Yani şok oldum, böyle vibe diyeceğim şeyler benim açımdan diğer ülkelere göre biraz daha azdı. Yani Balkan ruhunu seviyorsan zaten keyif alabileceğin ülkelerden birisi Kosova. Ama benim için Kosova yani daha çok bir günde hani sakin sakin gezip orayı hissedip sonra eve dönecek bir yermiş gibi hissettim. Bir de şöyle bir şey de var. Kosova'yı gezerken sürekli hani yakın tanıdık böyle bir bilmişlik hissi ağır bastı. Bu güzel bir şey ama içerik üretirken de bir taraftan hani izleyiciye yeni bir şeyler ne göstereyim diye fazlasıyla düşünmek zorunda kalmıştım. Onu hatırlıyorum. Hani Kosova bir noktada diğer ülkeler kadar böyle vay canına hissiyatını bana vermedi. Ama yine de hakkını vermem gerekir ki Kosova'nın en sevdiğim tarafı hani huzuru, insanları ve sadeliği, kalabalık olmayan, çok fazla kasmadan böyle dolaşmak isterseniz kafa dinlemelik bir ülke. Sadece benim açımdan son sırada olmasının sebebi hani kötü bir ülke aslında olması değil, diğer ülkelerin bende bıraktığı etkilerin daha güçlü olması. O yüzden Kosova güzel ama benim sıralamamda biraz daha sakin kaldığı için Kosova'yı 8 numaraya koyuyorum. Haydi geçelim şimdi 7 numaraya. 7 numara yine üzülerek söylüyorum ki yani sondan bir üst sıradaki ülkeden bahsediyoruz. Makedonya. Şimdi Makedonya'yı aslında sevmedim falan değil. Hatta Ohrid tarafı gerçekten çok güzel bir yer. Ama benim bu liste olayı tamamen bende bıraktığı yenilik hissi ve hani vlog enerjisi olduğundan bahsetmiştim ya. İşte o noktada Makedonya özellikle hani Üsküp tarafından bahsedecek olursak bana biraz fazla hani bizdenmiş gibi geldi. Hani Üsküp'ün özellikle Old Town kısmı var. Hani böyle dar sokakları, eski yapıları, çarşıları, dükkanları. Hani orayı gezerken böyle ister istemez ya burası bildiğim böyle ne bileyim belki Bursa'nın sokakları olabilir gibi düşündüm. Bu aslında kötü bir şey değil. Hatta tanıdık geldiği için insanın içini ısıtan bir şey. Ama tam olarak da bu yüzden hani wow başka bir ülkeye geldim gibisinden bir hissiyat da çok fazla yakalayamıyorsunuz. Hani o açıdan çok fazla yükselemedim. Bir de üstüne şöyle bir talihsizlik oldu. Biz Makedonya'ya yağmurlu zamanda denk geldik. Yani Üsküp'e gittiğimiz ilk gün gerçekten çok feci yağmur vardı. Hani yağmur öyle romantik yer, şehir güzelleşir falan gibi bir yağmur da değildi. Bildiğin dışarı çıkarsan böyle pişman olursun yağmuruydu. Ve o gün Ramazan bayramının da ilk günüydü. O yüzden çoğu yer kapalıydı. Yani günün aslında şöyleydi. Gezelim diyorsun, her taraf kapalı, bir yerde oturalım diyorsun. Yine kapalı. Üstüne böyle ıslanmışsın. Ya böyle olunca şehirle kurduğun bağ da açıkçası biraz yarım kalıyor. Hani Üsküp tam böyle tadında o yüzden geçmedi. Şartlar izin verdiği kadar görmüş olduk açıkçası. Ohrid tarafında ise manzara, göl, sakinlik hepsi çok güzel ama hani tabii biz off season'da gittiğimiz için şehir daha sessizdi. Hani yazın o canlılık, kıpır kıpır sahil havası, akşam yürüyüşleri falan hani ona çok fazla denk gelip yakalayamadık açıkçası. Tabii Ohrid yine hani kalbimde ayrı ama mevsim etkisini tabii ki yani çok fazla hissettiriyor.
O yüzden hani Makedonya benim aklımda hani şu şekilde bir yere oturdu. Güzel, huzurlu, yer yer keyifli. Ama hem Üsküp'ün tanıdıklığı hem yağmur hem bayram kapanışları yüzünden bende hani zirveye oynayan bir etki bırakmadı açıkçası. O yüzden Makedonya'yı 7. sıraya koyuyoruz ve şimdi geçiyoruz 6. sıradaki ülkeye. 6 numara. Belki biraz şaşıracaksınız, belki de tepki göstereceksiniz ama 6 numara Amsterdam. Amsterdam'ı bu sene Christmas döneminde ziyaret ettim. Hani şehrin ışıkları, süslemeler, o kanal manzaraları falan gerçekten ya harika, ona diyecek hiçbir şeyim yok. Ama hani ben sanırım bir kez daha emin oldum ki soğuk insanı değilim. Hani bazıları soğukta böyle soğuğu daha romantik bulur. Ama hani ben romantiklikten daha çok hani üşüdüm, elim ayağım dondu modundaydım. Bende o kısım biraz daha baskın oluyor. O yüzden şehirle aramdaki bağ daha en baştan biraz daha mesafeli kuruluyor tabii hal böyle olunca. Bir de Amsterdam'ı aslında ilk defa görmüyorum. Daha önceki ziyaretlerimde de yani bu seferki videolarda göstermediğim Vondelpark, Rijksmuseum ya da Adams Lookout gibi yerleri zaten gezmiştim. Yani Amsterdam'ı hani şöyle bir gördüğüm değil, aslında şehrin farklı farklı noktalarını deneyimlemiş biri olarak da söylüyorum. Hani güzel, estetik, düzenli ama çok böyle aşırı benlik değil. Lezzet konusunda hakkını yemem. Güzel kahveler, tatlılar, yani çeşitli mutfaklar, iyi mekanlar var. Kanal hani kısmı zaten romantik. Akşam yürüyüşünde bazen geçerken vay güzelmiş burası falan diyorsun. Ama bende o yarattığı hissiyat açıkçası çok fazla sürmüyor. Biraz mesafeliyim o yüzden. Belki hani şehrin kalabalığından, belki gri tonundan ya tam tarif edemiyorum ama hani içim o şekilde oturuyor diyebilirim. Ve de hani dürüstçe söylemem gerekirse Amsterdam'la arama mesafe koymamın sebeplerinden biri de hani şehrin o yasaklı madde kullanımı ve seks turizmi tarafı da belki olabilir. Çünkü Amsterdam'ın aslında bunlar kimliklerinden hani bazıları, hani bu yüzden şehre gelen kitle de hani bununla uygun profiller oluyor ve bir noktadan sonra rahatsızlık yaratabiliyor. Tamam, şehir fotojenik, çok güzel kanallar vesaire diyorsunuz ama hani o kalabalık kısmı da gördükten sonra şehirle bağınız biraz daha güçsüzleşiyor diyebilirim. Bir de tabii ki işin Schengen tarafı var. Türk vatandaşları olarak hani Schengen'in ne kadar o evraktı, randevuydu falan süreçlerin ne kadar uzun sürdüğünü de biliyorsunuz. Dolayısıyla aslında beklentiniz de yükseliyor. Gittiğinizde dolayısıyla daha büyük böyle bir şey beklerken belki standart ortalama bir şeyle karşılaştığınızda size o gözünüze daha kötü gelebiliyor. Yani Amsterdam'ın bende yarattığı hissiyatlar bu şekilde. 5 numara, bu sefer sanırım yorumlarda bolca küfür yiyeceğim ama 5 numaram Dubai. Dubai hakkını vererek başlayayım. Şehir iyi güzel değil, resmen ütopik. İlk indiğiniz anda böyle bu gerçek mi hissiyatı hani sizde uyanıyor. Çölün ortasında devasa gökdelenler, ışıklar, yollar göz kamaştırıyor. Ama Dubai'de ben şu çelişkiyi çok fazla hissettim. Ne kadar parlıyorsa bir o kadar da yapay hissettiriyor. Şehrin içine girdikçe bu yapaylık daha da belirginleşiyor. Çünkü Dubai'nin hizmet sektörü neredeyse tamamını göçmenler oluşturuyor. Pakistan, Bangladeş, Endonezya, Suriye, hani her yerde görüyorsunuz bu vatandaşları. Emiratilerin kurmuş olduğu bir vitrin dünya var ve o vitrinin arkasında daha iyi bir yaşam için buraya gelmiş insanların taşıdığı görünmez bir düzen var. Yani kimseye saygısızlık etmek istemem, hatta tam tersine çoğu insan çok çalışkan, modern, saygılı ama görüntü olarak da hissiyat olarak da bende hani şu düşünceyi uyandırıyor açıkçası. Burası gerçek bir şehirden çok böyle kusursuz görünen bir sistemmiş gibi geliyor bana. Sonra yapaylık temasını her yerde hissediyorsunuz. Hani AVM'ye gidiyorsunuz, dev akvaryum var. Çıkıyorsun, yapay bir göl var. Başka AVM'ye gidiyorsun, içinde kar var. Şehrin dışına çıkıyorsun, bu sefer yapay dünya konseptli Global Village. Yani sanki her şey ne kadar büyük olursa bir o kadar şaşırtıcı ve görkemli olur temasını bütün şehre kurmuşlar gibi hissettim. Hani ilk gün etkileniyorsunuz ama 3. günden sonra tamam, hani ben artık gerçek bir dünya istiyorum hissiyatı bende uyanmaya başladı. Bir de işin mesela gece tarafı var. Akşam yemek yemeye çıkıyorsun veya bir şey içmeye, yani rooftop'a çıkıyorsun. Hani bazı yerlerde ortam çok güzel, manzarası var, kaliteli mekanlar ama müşteri profiline bir bakıyorsun, işte müşteri avına çıkmış böyle Rus ablalar ya da para bende diye şov yapan böyle denyo kekolar falan her tarafta oluyor. Yani burada bile aslında yapaylığı hissedebiliyorsunuz. Hani özetle Dubai bana açıkçası şunu hissettirdi. Böyle eğer çok paran varsa ve paranı hunharca harcayıp gerçek bir zengin gibi yaşamak istiyorsan, herkesin sana hizmet ettiği böyle bir deneyim arıyorsan Dubai aslında en doğru yer. Ama o noktaya ne cüzdan olarak ne de hani kafa yapısı olarak henüz gelemediğim için ben kendimi çok da orada hani hissedemedim. O yüzden Dubai bana göre bir kere görülür, şaşırılır ama hani benim şehrim değil açıkçası. Bir de videoda da aslında paylaşmıştım. Denize böyle giren kot pantolonlu
onar onar gelen erkek grupları. Bunların hepsi Güney Asyalı erkek grupları. Hani denize gittiğimizde sahildeki o erkek gruplarının yarattığı böyle kalabalık beni ciddi rahatsız etmişti. Hani deniz tatili yapmaya geliyorsun ama ortamın profili ve hani görüntüsü tatil hissiyatını bozuyor açıkçası. Hani benim aklımda Dubai'den kalan şeylerden biri, hani gökdelenlerden çok o bende yarattığı yabancılık hissi oldu. O yüzden Dubai'yi listemde 5. sıraya koyuyorum. Şimdi hazırsanız gelelim 4 numaraya. 4 numara hepinizin bildiği yavru vatan Kıbrıs. Kıbrıs'a daha önce hiç gitmemiştim. Hani bu biraz belki de benim ayıbımdır açıkçası. Hani yıllardır bu kadar yakın olup da hani gitmeyi ertelemek, gittikten sonra ne kadar yanlış yaptığımı anladım diyebilirim. Kıbrıs bizim için çok yakın bir tatil gibi gözükse de aslında içinde çok fazla farklı dünyalarda barındırıyor. Ben Gazi Mausa tarafında kalmıştım. Zaten deniz ayrı güzel. Denize bir şey demeye gerek yok. Ama beni asıl vuran şey Suriçi bölgesi oldu. O taş sokakların, duvarların, o eski dokunun verdiği his hani gerçekten büyüleyiciydi. Bir de tabii Kapalı Maraş diye bir gerçek var. İnsanın içinde böyle garip bir his bırakıyor. Böyle anlatması zor. Hem merak ediyorsun, hem üzülüyorsun, hem de hani zaman burada durmuş gibi bir hissiyat oluşturuyor. Hani onu videolarda da zaten size detaylı anlatmıştım. Merak edenler o hani videoya da kanalımdan bakabilirler. Lefkoşa ise Kıbrıs'ın diğer yerlerine göre apayrı bir yer. Daha bir şehir gibi, daha böyle gündelik hayat gibi ama o bölünmüşlük hissini bile başlı başına hani farklı bir şekilde deneyimliyorsunuz. Girne'ye gelince Girne tamamen başka bir dünya. Daha turistik, daha hareketli, daha eğlence odaklı bir yer. Hani tatilde ben rahat edeyim, her şey elimin altında olsun diye içinizden geçiriyorsanız Girne aslında tam size göre. Fiyatlar da genel olarak uygun. Hani en büyük artılardan biri bence bu. Her kesime hitap eden geniş bir tatil yelpazesi sunuyor aslında sizlere. İster sakin bir deniz tatili, ister gece hayatı, ister tarih gezisi. Ya tek sevemediğim şey aslında şu oldu. Girne videomda da göstermiştim. Hani bazı yerlerde Türk'ten çok göçmen vardı. Böyle 10'arlı 15'erli gruplar halinde merkezde dolaşıp böyle sağa sola kayalıklara, banklara oturan insanlar vardı. Hani bir an Hindistan'a mı geldim gibi düşünmedim değil o an. Hani biraz da aslında Kıbrıs'la alakalı hani vibe'ımı da bozdu bu diyebilirim. Ama genel tabloya baktığımda beklentilerimi düşük tutarak gittiğim için Kıbrıs'ı beğenmiştim. Hani yine de Kıbrıs hani tarihiyle, eğlencesiyle, deniziyle benden geçen not aldı. O yüzden listemde 4 numarayı kaptı. Hazırsanız artık podyuma yaklaşıyoruz. Geldik ilk 3'e. 3 numara geliyor. 3 numara benim için de aslında bu listeye sürpriz bir giriş yapan ülke. Kimdir o? Bosna Hersek. Bosna, açık konuşayım, sıfır beklentiyle gittiğim bir yerdi. Hani bazı ülkelere gitmeden önce hani kafanızda bir tablo olur ya. Bosna'da o tablo aslında bende yoktu ama tam olarak da o yüzden galiba bende bıraktığı etki çok güçlü oldu. Çünkü bir tarafta Saraybosna gibi merkezi yerler var. Sokaklarında dolaşırken hem Avrupa'yı görüyorsun hem de bizden bazı yerleri geziyormuşsun hissi geliyor. Osmanlı mirası hani fazlasıyla belirgin. O yüzden yabancı bir ülkeye geldim demiyorsun. Öte yandan Mostar hani sadece tarihi bir yer değil. Orada durup etrafa bakınca böyle taşın toprağın bile hikayesi var gibi. Ve Bosna'nın içinde yaşadığı acıları düşününce de ister istemez orada yaşayan insanlara karşı bir empati geliştiriyorsunuz. Böylece bir gezi için gidiyorsunuz ama aslında sizde bıraktığı etki çok daha derinleşiyor. Bir de işin doğa tarafı var. Krevitsa şelaleleri gibi yerlerden bahsediyorum. Ya görünce de wow demiştim. Bosna'da hani şunu çok sevdim açıkçası. Aynı gün hem tarih hem böyle duygu yoğunluğu hem doğa hepsini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Bir şehirden başka bir şehre gidiyorsun. Hani direkt ülke sana o an al, bu da sana yeni sürprizim vermiş gibi böyle yüzünüze vuruyor. O yüzden Bosna hani benim için böyle beklenmedik şekilde çok dolu, çok anı biriktirebildiğim bir ülke oldu. Hatta şunu net söyleyeyim, eğer ben orada Rent-A-Car şirketi tarafından o yaşadığım rezilliği yaşamamış olsaydım hani Bosna belki benim için daha üst sıralarda bile olabilirdi. Çünkü 3000 euro dolandırıldım ve sigortadan bu parayı aylarca alamam stresiyle yani yaşamak zorunda kaldım. Yani Bosna'nın güzelliği bende yani yarım kaldı diyebilirim. Ama o süreç yani tatilimin resmen üstüne kabus gibi çöktü. O yüzden Bosna'ya gidecek arkadaşlara açık açık şimdiden söylüyorum. Nur Rent-A-Car, direkt şuraya bir yerde yazarım. İsimli şirketten kesinlikle araba kiralamayın. Özellikle orada çalışan bir Aldin Mujan diye bir eleman var. Hani fotoğrafını da böyle koyayım, ifşalamaktan çekinmiyorum. İnternette de yorumlarını görebilirsiniz zaten, şirketin rezalet yorumları var. Ben dikkat etmemişim açıkçası. Yani talebe göre ileride belki bu konuyla alakalı bir ifşa videosu da çekebilirim. Zaten resmini de şuraya hemen koymuş, hani koyarım elemanın. Toparlamam gerekirse Bosna Hersek tarihiyle,
doğasıyla, bizden hissettiren tarafıyla ve aynı zamanda da insanı böyle derin düşünceleri sevk ettiren kısmıyla beraber bende çok derin izler bıraktı. O yüzden hani ilk 3'e girmesi benim için aslında çok da sürpriz değil. Gittikten sonra bu kanıya kesinlikle vardım. Gelelim artık, hazırsanız 2 numaraya geliyoruz. 2 numara Arnavutluk. Arnavutluğu anlatırken aslında ikiye ayırmam gerekiyor. Tiran ve tatil beldeleri diye. Çünkü Tiran üzerinden konuşacak olsaydım muhtemelen hani Kosova'nın tıpkısının aynısı diyecek olacağım için onu da alt sıralarda bir yere koyardım büyük ihtimal. Ancak Ksamil tarafına gidince tablo tamamen değişiyor. Çünkü hani Ksamil diye bir gerçek var. Eğer düşük bütçeli bir tatil yapayım ama deniz tatilinden de ödün vermeyeyim, akşam kokteylimi içeyim diyorsanız ama Karadağ gibi de aşırı böyle hype'lanmış olmasın, fiyatlar şişmiş olmasın diyorsanız aslında Arnavutluk tam size göre. Kim ne derse desin Arnavutluk hala gelişmekte olan bir ülke ama bu tatil için kötü bir yer olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine bazı şeyler böyle aşırı cilalanmış olmadığı için daha gerçek, daha rahat hissettiriyor. Eksiklikleri elbette var mı? Var ama hani bu kusur arama modunda değil de biraz daha tadını çıkarma modunda biriyseniz gittiğinizde o eksiklikler bir süre sonra çok fazla takmıyorsunuz. Mesela plajlarda bizdeki gibi rahat rahat duş alamadığımız oldu. Plajlarda duş yoktu. Yani çok saçma bir şekilde. Hani aşırı güzel tesisler var. Bakıyorsun tesisin duşu yok ya da duş almak için oradaki görevliye söylemen, beklemen gerekiyor 5-10 dakika. Hani aslında bu baktığınız zaman bayağı kötü bir durum. Hani bu kadar iyi yer yapmışsın da niye duşunu koymamışsın diyorsun ama 5 dakika sonra denize giriyorsun. Denize girdiğinde tamam diyorsun, burası yani güzel bir yer, deniz 10 numara. Ya Arnavutluk tam olarak da böyle bir yer ve aynı zamanda sadece deniziyle değil aynı zamanda doğal ve tarihi tarafı da var. Mesela Butrink'te resmen tarihin içinde kayboluyorsunuz ya da Cirokaster'e gittiğinizde sokaklar, taş evler, o atmosfer insanı direkt içine çekiyor. Mesela Blue Eye var. Blue Eye'a gittiğimizde yine kanalda videosu var. Doğanın içinde kaybolmuş hissiyatına kapılıyorsunuz. Yani bir ülkede hem deniz tatilini yapıp hem de böyle araya güzel yerleri sıkıştırabilmek aslında çok büyük bir artı. İnsanlarına gelecek olursak insanları da gayet güler yüzlü. Bir taraftan hani mütevazi, bir taraftan da keyfinden çok fazla ödün vermeden tatilini ilerletmek istiyorsan Arnavutluk benim gözümde hala aşırı cazip. Hem bütçeyi yormuyor, hem iyi bir deniz veriyor, hem de görsel olarak hani insanın gözünü doyuruyor açıkçası. Hani kısacası Arnavutluk kusursuz değil ama böyle doğru kafayla giderseniz fazlasıyla keyif alabileceğiniz yerlerden birisi ve o yüzden de 2 numarayı aldı bende. Artık gelelim listedeki 1 numaraya. 1 numara belki bize çok aşina geldiği için belki de bazı ön yargılardan dolayı çoğu kişinin aklına ilk gelmeyecek bir yer. Gürcistan. Hani ben Tiflis'e giderken açık konuşayım çok büyük bir beklentiyle gitmedim. Hatta uçaktan inip sabah 6 gibi merkeze gittiğimde şehir bana resmen ölü gibi gelmişti. Hani galiba yanlış zamanda mı geldim diye de içimden geçirdim. Ama gün ilerledikçe ve şehri biraz tanımaya başladıkça fikirlerim tamamen 180 derece değişti. Hani çünkü Tiflis öyle tek bakışta kendini pazarlayan bir şehir de değil ama içine girdikçe hani seni yakalayan bir şehir. Mimarisi gerçekten çok etkileyici. Eskiyle yeniliğin karışımı, böyle sokakları, dokusu, o hafif gizemli yapısı. Üstüne bir de gece hayatı da var. Böyle canlı, enerjik, dolu. Mutfağa zaten bahsetmeye gerek yok. Gürcü mutfağa gittiğimizde hem bize yakın bir mutfak hem de aşırı lezzetli bir mutfak. Yani gittiğinizde doya doya keyif alarak yiyeceğiniz yemekleri var. Ama benim gözümde Gürcistan'ı zirveye taşıyan sebeplerden biri de açıkçası insanı oldu. İnsanlar gerçekten çok güler yüzlü ve yardımseverler, iletişime açıklar. Hani bazı ülkelerde böyle turist olduğun çok fazla belli olur veya biraz mesafeli hissedersin ya. Burada tam tersi, kendini böyle aşırı rahat hissediyorsun. Bir şey sorduğunda yardımcı olmaya çalışıyorlar. Böyle bir yere oturduğunda muhabbeti döndürmeye çalışıyorlar falan. Yani bu sıcaklık bence çok değerli. Bir de şu var, Gürcistan sadece güzellik olarak değil, yani gece hayatı olarak da aslında çok güçlü. Tiflis'te akşam olduğunda şehir tamamen başka bir kimliğe bürünüyor. Mekanlar, müzik, enerjiye gerçekten dolu dolu. İnsanın modunu yükselten bir yapısı var. Ve bunun yanında Gürcistan'ın tarihi tarafı da inanılmaz. Mesela Uplistike. Orası apayrı bir deneyim. Tarihi, atmosferi, o kaya şehir hissi. Hani ben şu an nerede geziyorum dedirtiyor o kayalıklarda yürürken. Yani Gürcistan'da böyle duraklar çok. Rotada bir yere uğruyorsun. Günün yıldızı o oluyor. Benim şansım Tiflis'ten Batum'a arabayla gitme fırsatım vardı ve o
aslında yorucu ve bir o kadar da güzel yolculukta 5-6 saat boyunca sürme keyfine eriştim. Ve Gürcistan'ı bir numaraya koymamın en büyük sebeplerinden de biri oydu açıkçası. Çünkü hani iki şehir gezdiğim değil, o yol boyunca denk geldiğim güzellikleriyle ülkeyi aslında biraz tarihini, kültürünün, doğal güzelliklerini de tanıma fırsatı yakaladım. Ya bir yerde duruyorsun, etrafa bakıyorsun ve hani o an diyorsun ki ya bu ülke niye bu kadar underrated kalmış derken hani Batum'a geldim. Batum bu sefer bambaşka bir dünya. Sahil, daha turistik bir düzen, daha modern bir hava, hatta kendi tabirleriyle Little Dubai konsepti yani gerçekten göze çarpıyor. Evet hani Batum biraz daha turistik bir herkesin Türkçe konuştuğu bir yer ama hani bu aslında şunu da gösteriyor. Gürcistan böyle tek bir duygunun değil, aynı zamanda hani Tiflis başka, Batum başka, hepsi biraz daha karakterleri farklı yerler. Birisi daha bir vitrin, öbürü daha bir yazlık bir yer. Özetle Gürcistan benim beklentisiz gidip büyülendiğim bir ülke oldu. Şehir, gece hayatı, üstüne bu doğası, tarihi, mutfağı ve tabii ki insanları derken ülkeyle bağ kurmak kolaylaşıyor. O yüzden Gürcistan benim listemde net bir numara. O zaman size söz verdiğim üzere 2026 için 2 bonus ülke önerecektim. Onları önermeye geçebilirim. İlk önce zor olandan başlıyorum. Zor olan ülke yani birinci bonusumuz Finlandiya. Neden Finlandiya diyecek olursanız 2026 yılında kuzey ışıkları için hala önemli bir seçenek Finlandiya. NASA ve NOAA Güneş'in 11 yıllık döngüsünde solar maksimum fazına ulaşıldığını zaten duyurmuştu. Bu da daha fazla güneş aktivitesi ve dolayısıyla daha fazla güçlü auroralar anlamına geliyor. Ve güzel haber şu, solar maksimum böyle tek bir gün veya ayda değil. Yani düşüş döneminde olsa bile güçlü jeomanyetik fırtınalar hala olabiliyor ve 2026 yılında da sıkça jeomanyetik fırtınalar görmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla kuzey ışıklarını nerede en rahat izleriz derseniz Finlandiya'da, özellikle Lapland'da en garanti seçeneklerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki neden illaki Lapland diye soracak olabilirsiniz? Çünkü Lapland'da ışık kirliliği daha az, geceler daha uzun. Bu da aurorayı yakalama ihtimalinizi tabii ki arttırıyor. Finlandiya'nın resmi kaynaklarına göre aurora sezonu Ağustos sonu Nisan başı gibi oluyor ve Lapland'da yılda çok sayıda gecede bu auroraların görülebildiği belirtiliyor. Helsinki'de peki hiç mi olmaz diye belki sorabilecek, hani olabilirseniz olabilir ama orası aslında biraz daha hani görülürse bonus, hani çok da görünme ihtimali yok gibi bir yer. Dolayısıyla aslında cazip olan kısım Finlandiya'nın kuzey tarafı. Peki kafanızda şu soru da belki belirmiş olabilir. Ben bir gün Helsinki'ye gideyim, sonrasında kuzey tarafa geçmem aslında çok mu zor? Yani teoride bu gayet pratik. Bunun için de hani bir gün Helsinki'yi gezip öteki gün Lapland'a geçebilirsiniz. Bunun için size 2 rota önerebilirim. Birincisi Santa Claus Express, yani gece treniyle gidebilirsiniz. Helsinki'den binip sonrasında sabahlara Lapland'da uyanabiliyorsunuz. Bir diğeri ise hani vaktin biraz daha azsa, uçmak istiyorsan o zaman da Helsinki'den Ivolo gibi kuzey havaalanlarına uçuş süreleri direkt 1,5-2 saatte gidebileceğiniz uçaklar da var. Aslında bu da iyi bir seçenek. Peki Norveç, İsveç'e göre avantajları var mı diye soracak olursanız bence Finlandiya'nın en büyük avantajı hani planı daha net ve daha kolay kuruyor oluyorsun. Helsinki ve Lapland diye ülkeyi ikiye böldüğünde hem şehir gezisini tamamlamış oluyorsun hem de aurora avına çıkmış oluyorsun. Ayrıca Lapland biraz daha iç kesimlerde kaldığı için gökyüzü biraz daha net. Kıyı kesimlerde Norveç'teki yerlere göre biraz daha net şekilde görüyorsunuz. Çünkü auroranın en büyük düşmanlarından biri de bulut. O yüzden Finlandiya 2026 bonusu olarak ilk sırada. Evet tabii Schengen süreci var. Çok yorucu bir, zorlu bir süreç. Ama hani bir gece gökyüzünde ışıklar dans edince büyülenmemek elde değil. O zaman gelelim ikinci bonusumuza. İkinci bonusumuz Japonya. Neden Japonya diyeceksiniz? Çünkü hani eskiden TL bazında gözümüzde Japonya çok fazla büyüyordu. Dünyanın en pahalı ülkelerinden biriydi ve oraya giden bir Türk aslında ciddi anlamda da maddi olarak zorlanıyordu. Şimdi ise bizde de fiyatlar açıkçası uçtuğu için Japonya artık imkansız gibi durmuyor. Hani bir şeyi zaten pahalıya almaya alıştığımız için Japonya'ya gittiğimizde fiyatlar bize normal gelebiliyor. Bir de en güzel noktası şu: Türk pasaportuyla Japonya'ya kısa süreli turistik vize almakla uğraşmanıza gerek yok. Japonya'yı önermemin bir diğer sebebi de aslında şu: bu ülke öyle
gezdim, gördüm, döndüm şeklinde değerlendirebileceğiniz bir ülke değil. Sanki başka bir kültürün içine girmiş gibi olacaksınız. Anime kültürü, teknolojisi, o dev şehir düzeni, gökdelenler, sokak hayatı, bir taraftan tapınaklar, bir taraftan mahalleleri, düzen, saygı, temizlik üçlüsü. Ya bir de tabii efsane kısım süper hızlı trenler. Adı Shinkansen, duymuşsunuzdur. Hani bu bullet train diye bahsettikleri şeyden bahsediyorum. Şehirler arası ulaşımı resmen oyun gibi, yani oyun haline getiriyor. Özetle Japonya hem Tokyo gibi geleceğe gitmişsin hissiyatı veren hem de Kyoto gibi tarihin içinde hissi yaşatan yerleri barındırıyor. Ve 2026'da eğer gerçekten bambaşka bir deneyim yaşamak istiyorsanız benim ikinci bonus önerim Japonya. Evet, o zaman ülkelerimizi sıraladık ve bonuslarımızı da öğrendiğimize göre videonun sonuna geldik demektir. Şimdi topu size atıyorum. Bu sıralamaya hak veriyor musunuz? Yoksa burada büyük haksızlık yapmışsın dediğiniz ülkeler var mı? Bir de siz gezerken daha çok nelere dikkat ediyorsunuz? Lezzete mi, doğaya mı, gece hayatına mı, bütçeye mi? Hani o an aklınıza gelen ilk böyle wow etkisine mi? Yorumlarda belirtin. Yine tartışalım. Çünkü kriterler değişince liste tamamen değişiyor. Ya bonuslar özelinde de sorayım. 2026'da tek birini seçecek olsaydın hangisini seçerdin? Kuzey ışıklarını barındıran Finlandiya'yı mı, yoksa bambaşka bir gezegen deneyimi için Japonya'yı mı seçerdin? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.